yok bir zamanlar yüzlerce insanın bulunduğu bu yer bugün harabe halinde bütün makineler teknolojik cihazlar ne kadar değerli de olsa yerli yerinde bırakılmışlar. Kısa süre önce dünyanın en büyük araştırma merkezi iken şu an vahşi hayvanların sığınağına dönmüş. Yılda birkaç kez ender olarak araştırmacılar uğrarsa vuruyor. Onun dışında buraya bırakın insanların gelmesini yakınlardaki yerleşim yerlerinde yaşayanlar dahi bu gizemli yerde duydukları sesleri nedeniyle yollarını değiştiriyorlar. Bu insanlar neden böylesine büyük bir merkezi bırakır kaçarcasına terk ettiler? Onları bunu yapmaya iten şey neydi? Çünkü bu araştırma merkezi büyük bir sırrı taşıyordu. 1970 yılında Rus bilim adamları araştırma yapmaya karar verirler. Amaçları Kola Derin Sondajı isminde bir kuyu kazarak dünyanın en derin noktalarına kadar delik açmak, bu sayede yeraltı araştırmalarında devrim yapmak. Fakat karşılaştıkları şeyler bilim adamlarının bu kazı çalışmalarını bir anda terk etmelerine neden olacaktı, hem de hiç beklenmedik bir şekilde. Dünyanın gözü onların üzerindeyken kazı çalışmalarının amacı dünyanın çekirdeğine yakın bir noktaya ulaşmaktı ve tabii belli bilimsel tahsin daha yapılmış, karşılaşılabilecek engellerse hesaplanmıştı ama beklenmeyen bir takım şeyler oldu. 1992 yılında 12.000 metreye yani 12 kilometre derinlikte ulaşıldığında sıcaklığın 100 derece olması bekleniyordu. Termometreler 180 dereceyi bir anda fırladığını kaydettiğinde bilim adamları çok şaşırdılar. Olması imkansızdı çünkü o derinlikten neler olduğu teknolojik cihazlarla önceden incelenmiş ve 100 dereceyi geçmesinin imkansız olduğu hesaplanmıştır. Sıcaklığın beklenilenden 2 kat daha fazla olması acaba bir laf tabakasının yakınlarında mı sorusunu akıllara getirdi. Yapılan incelemede böyle bir sonuç bulunamadı. İlginç olan ise araştırma merkezindeki bütün teknolojik cihazlar bu derinliğinin değil, kendi kendine bozulmuştu. Sondaj çalışmalarında görevli bilim adamlarından biri şantiyedeki bütün çalışanların kol saatlerinin bile durduğunu şaşarak anlatıyordu. Bu kadarla da kalmadı. Araştırma merkezinde bulunan ve vahşi hayvanların bölgeye gelmemesi için koruma oluştu. Husky cinsi köpekler delirmiş gibi bağırıyordu. Kapılar açıldığında bütün köpekler şantiyeden kaçarak uzaklaştılar. O yıllarda 180 derecelik sıcaklığın olduğu bir bölgede çalışan bir kamera bulmak zordu. Bu nedenle yerin 12.262 metre altında karşılaştıklarını, ne olduğunu kaydetmeleri imkansızdı. Fakat belli koruma kalkanı altında bazı mikrofonlar ve ses kayıt cihazları kayıt almaya devam edebilirler. Bilim adamları bu gizemli olayın çözülmesi için baş kuyusunun dibine bir ses kayıt cihazı indirmeye karar verdiler. Fakat cihaz yer altına indirilmeden bir gün önce bir şokla daha karşılaştılar. Sıcaklıktan 1200 dereceye gelmişti. 1200 derece inanılmaz bir rakam. Kayıt cihazı yerinden çağrıldığında ise bilim adamlarını daha büyük bir şok bekliyordu. Hepsi birden neye uğradıklarını şaşırdılar. Kaydedilen seslerde insan çığlıkları, azap çeken kadın ve erkek sesleri gayet net bir şekilde anlaşılıyor. Hatta güçlü bir ses, sanki bu azap çeken insanlara sesleniyor ve onlara tehditvari bir şekilde bağırıyordu. Yerin 12.262 metre altında Kola Derin Sondajı adı verilen araştırma merkezinde kaydedilen bu kayıtlar yıllar sonra Sovyetler Birliği çökünce devlet tarafından gizli tutulan arşivlerin yayınlanmasıyla birlikte ortaya çıktı ve işte Cehennem Sesleri adı verilen o kayıtlar.
kadarla da sınırlı kalmıyor. Bu sesler kaydedildikten birkaç gün sonra önemli yetkililerinden Dimitri Azakov, devlet görevlilerinden uzayda kullanılan ve yoğun ısıya dayanıklı kameralarda kamera yanında mikrofonla birlikte kuyunun derin bölgelerine indirilirken 1 saat boyunca kayıtta kaldı, fakat en derin noktaya ulaşmadan yoğun ısı nedeniyle çalışamaz hale geldi. Kamera bozulmadan önce görüntüleri izleyebilenlerin söyledikleri ise insanın tüylerini diken diken eden. Bilim adamları görüntülerde bir takım insan silüetlerine ve sürekli yer değiştiren ışık hüzmelerine rastladıklarını söylüyor. Acaba kamera bozuk olmasaydı nelerle karşılaşacaklardı? Bu durum dönemin Rus yetkililerine bildirildiğinde devlet yöneticileri hemen bu sondajın son bulması ve o şantiyenin terk edilmesi emrini verdiler. Bir açıklamada yapmadan bu dev merkez gizli bir hal böyle olmasını istemiştim. Şimdi ise işinden korkutucu bölümleri başlıyor. Öncelikle şunu belirtelim ki yer altında kaydedilen bu sesler birçok uzman tarafından incelenmiş ve kayıtların doğal ortamda alındığı teyit edilmiştir. Çıkmasına neden olan şey ne olabilirdi? Bazı araştırmacılar bunların cehennemden gelen sesler olabileceğini söylediler. Buna cehennemin henüz boş olduğu cevabını verenler oldu, fakat ahirette yani öte alemde zaman, yani zaman kavramı dünya hayatı için geçerlidir. Zaman kavramı olmamasına bakarsa şu anda cennet ve cehennemin dolu olması gerekiyor. Peygamberimiz de Miraç'a yükseldiğinde cennetteki yeri ve cehennemdekileri görmüştü, ancak yer altında bu kayıtların alınması bu iddiayı anlamsızlaştıran bir ve olarak karşımıza çıkıyor. Bazı araştırmacılar yer altındaki levha hareketlerinin sesleri olabileceğini açıkladılar, ancak bunların levha hareketi ya da diğer kırılmaların sesleri uğultu ve yakışırdı şeklinde olması gerekiyordu. En ilginç iddia ve bilimsel olarak da en çok destek toplayan açıklama ise şunlar: helak edilen kavimler insan. Dikkat edin, binlerce yıl önce yok olmuş kavimlerin helak olurken attıkları çığlıklar. Peki bilimsel olarak bu iddia nasıl desteklenebilir? 2000'li yılların başlarında bilim adamları bir çeşitte bulundular. Yapılan çeşide göre bundan milyonlarca yıl önce yok olmuş olan dinozorların sesleri dahi doğada bulunan bazı maddelerde kayıt altına alınmıştır. Bu doğanın bir mucizesi olarak adlandırılabilir, ama işin sırrı şurada. No Frost değil, ses kayıtları üzeri mıknatıslı bankalar aracılığı ile yapılıyordu. İşte kayıt bazıları ile aynı etkiyi oluşturan ve doğada bulunan bazı yapışkan maddeler de bize aynı sonucu verebilir. Yine bilim adamlarının açıklamasına göre ses asla kaybolmaz, çağlarda yayılmaya devam eder ve binlerce yıl önce bu kavimler helak olurken çıkan sesler yer altında da yayılmaya devam ederken doğada bulunan ve bir şekilde sesleri kaydeden böyle bir tabaka ya da gelmiş olabilirdi. Bu düşünce bilimsel olarak bir bütünlük gösteren ve bize her detayı açıkla. Tabi iddialar bu kadarla sınırlı değil. Yer altında cin varlıkların yaşadığı bir yere denk gelindiğini ve bu sesleri sonra ait olduğunu söyleyenler de var. Şantiye bölgesinde köpeklerin kaçması, cihazların bozulması, inanılmaz derecedeki sıcaklık ve Rus devletinin şantiyenin hemen boşaltılması emri bu konuda ile ilgili bir şeylerin gizleniyor olabileceğini düşündürüyor. Şantiyede çalışan ve olaya şahit olan bilim adamları ve yardımcılarından bazıları ise o günlere dair hiçbir şey hatırlamıyorlar. Sanki birileri tarafından hafızalarının silindiğini söylüyorlar. Bir şey şaşırtıcıdır. O yıllarda Rus gizli servisi olan KGB'nin hafıza silme teknikleri uyguladığı da biliniyordu, hem de tüm dünya tarafından biliniyordu. Amerikan Başkanı Kennedy suikastini işleyen Serhan ismindeki genç cinayet anında tutuklanır. Hatırlamadığını, tek bildiğini üzeri puanı bir kadının ona baktığı olduğunu söylenmişti. Yani birini yıkama denemeleri hem Amerika hem de mis gibi servisleri tarafından zaten gerçekleştiriliyordu. Onu ile ilgili bir diğer iddia ise bu seslerin yer altında yaşayan kadim halklara ait olabileceği ile ilgili. Yerin altında yaşayan insanoğlunun henüz bilmediği medeniyetler herhangi bir nedenle mesajlara sahip olabilir miydi? İddia dahilinde olmasına rağmen birçok destekleyici taraftarı olan bir açıklama. Bazı araştırmacılar da seslerin Yecüc ve Mecüc kavmine ait olduğunu iddia ediyorlar. Yecüc ve Mecüc'ün ise Kur'an-ı Kerim'de yerin altında bir tek tarafından kapatılmış farklı bir tutmak olduğu söyleniyor. Belki de Rus yetkililer bu nedenle sondaj çalışmalarının hızla son bulmak deyiminin verdiler. İşin ilginç yanı, sondaj çalışmaları son bulduktan sonra 2000'li
yıllarda Türk devlet tarafından çıkarılan bir izinle tekrar devam ettirildi fakat bir şartta 8.000 metrenin altına iniliverecekti. Zaten bir zaman büyük sır henüz bitmişti. Kola derin sondajı bulunduğu ve bugün terk edilmiş bir harabeye dönen şantiye zaman zaman cehennemden gelen sesler olarak adlandırılan bu seslerin kaynağını incelemek için bazı araştırmacıların bölgeye uğramasına neden oluyor. Şantiyenin büyük çukur olarak adlandırdıkları kuyunun yüz kısmı dinamitle sonra kapatılmış ama şantiye binalarının içine girenler ya da böyle de biraz zaman geçirenlerin söylediği ortak bir söz var: oraya yanınızda bir köpekle giremezsin, mutlaka sizden kurtulacak ve şantiyeden uzaklaşacaktır. Geceleri binanın içinden bir takım sesler geliyor, insan koşuşturmacaları, zincir ve iş makinelerinin sesleri, hala çalışmaya devam ediyormuş gibi makinelerin sesleri, işçileri hareketleri duyuluyor. Bu dünya üzerinde hiçbir insan böyle bir yerde tek gece dahi geçiremem, sanki hayaletler bir takım varlıklar burada kendilerine yaşam fonksiyonları oluşturmuş ve rahatsız edildiklerinde insanların gitmesi için ürpertici şeyler yaparak bizleri korkuturuz. 25 yılı aşkın bir süredir çözülmeyi bekleyen Kola derin sondajının gizemi hiçbir bilim çevresi tarafından cevaplayamadım. Belki bir gün Rusya geçmişindeki bu gizemleri Tanrı açıklayarak bizlere zihnimizde oluşan soru işaretlerinin cevaplarını verebilir. Şu bilgiyi de vermeden videoyu sonlandırmaya, Kola derin sondajı dargın evli bütün bilim adamları 1992 yılının sonunda sondajdan gelen ses kayıtları ve gizemli görüntülerden sonra mesleklerinden istifa etmek, sondajda görevli bilim adamı 1 metre uzakta ise konu ile ilgili tek söz söylemiştir: orada şahit olduklarım, ben kaç kişi ile birlikte toprağa gideceğiz.